Videomuzun ilk bölümünde birlikte robamızı ördük. Bu bölümde ise eteğimizin ve fiyonkumuzun dikimini birlikte yapacağız. İlk videomda söylediğim gibi vereceğim ölçüler 2-3 yaş arası için uygun olacak. 2-3 yaş arası için kullanacağımız kumaş 150 çarpı 38 ya da 40 santimlik bir parça olacak. Poplin kumaş olarak kumaşçıdan istiyoruz arkadaşlar. %100 pamuk. Yaz ayları ve bahar aylarında kullanıma oldukça uygun. Rahat, güzel bir kumaş. Kumaşımızı dediğim gibi bu kumaşımız piyasada zaten 150 santim olarak, eni 150 santim olarak satılıyor. O yüzden enine hiç dokunmuyoruz. Sadece boy kısmında ayarlama yapıyoruz. Ben elbise boyumu 2-3 yaş arası için toplamda 53 santim olarak yapıyorum. Sizler elbette çocuklarınızın boyunu ölçerek etek boyunu daha uzun ya da daha kısa tutabilirsiniz. Tam olarak yine benim yaptığım gibi 53 santimlik bir elbise isterseniz 150 çarpı 38 santim ölçülerinde bir kumaşa ihtiyacınız olacak. Kumaşımızı kesip öncelikle iki kenardan birleştirmesini yapıyoruz. Dikişini tamamlıyoruz. Sonrasında üstten ve alttan ütü yardımıyla katlamasını yaparak alt tarafta etek ucunu ve üst tarafta bel lastiği geçireceğimiz kısmı güzelce dikiyoruz. Üst tarafta bel lastiği için olan dikişimizi yaparken bir parmak kadar ya da 1,5 santim kadar bir açıklık bırakıyoruz. Çünkü eteğimizin belinin bebeğimizin, çocuğumuzun rahat edebilmesi için eteğimizin belini lastikli yapacağız. Giyip çıkarırken rahat olsun, üzerine rahat olsun diye. Onun için dikişinizi yaparken 1,5 santim ya da bir parmak kadar bir açıklık bırakmayı lütfen unutmayın. Eteğimizi bu şekilde dikişlerini tamamlayarak lastik geçirmeye uygun hale getiriyoruz. Kumaşımızın dikişlerini tamamladıktan sonra bel kısmında bıraktığımız açıklıktan bu 60 santim ölçüsünde olan bebe lastiği olarak da bilinen lastiğimiz, ince lastiğimizi bir çengelli iğne yardımıyla bel kısmına geçirip lastik takma işlemini de tamamlıyoruz. Lastiğimizi elbisemizin beline geçirdikten sonra bu şekilde robamıza ölçüyoruz. Güzelce tam ölçü olmasını, birbirine uymasını sağlıyoruz. Yine lastiğimizin ucunda ufak bir fazlalık kalırsa fazlalığını keserek iki ucunu dikip birleştirerek lastik takma işlemini tamamlamış oluyoruz. Fiyon kumaşımızı ütülediğimizde böyle bir parça elde etmiş olacağız. Bir de fiyonkumuzun ortası için böyle minik bir parçaya daha ihtiyacımız var. Kare bir parça kesip orta kısmından şuradan dikerek bu parçayı elde edebilirsiniz. Öncelikle fiyonk için olan parçamızın iki ucunu bu şekilde bir araya getirerek orta noktasını buluyoruz ve buraya bir iğne takarak işaretliyoruz. Fiyonkumuzu tam ortadan bu şekilde işaretledikten sonra elimizi önce fiyongun sağ tarafına bu şekilde yerleştirip burada bir katlama yapıyoruz. Daha sonra da elimizi sol tarafına yerleştirerek bir katlama daha buradan yapıyoruz. İğnemizin her iki tarafında kalan mesafenin aynı olmasına burada dikkat ediyoruz. Şimdi iğnemizi çıkaralım. Fiyonkumuzu şöyle iki parmağımızın arasında sıkıştırarak bu şekilde fiyonkumuzu oluşturalım. Çevirdiğimiz zaman
Bu şekilde fiyonkumuz oluşmuş olacak. Açılmaması için hemen ortaya bir ip bağlayalım. Çok da fazla sıkıştırmıyoruz bu kısımda ipi. Şöyle elimizle hafifçe düzelterek üst kısma gelmesini kumaşın şu şekilde sağlıyoruz. Ve fiyonkumuz oluştu arkadaşlar. Şimdi fazla ipimizi buradan keselim. Bu parçamızı fiyonkumuzun tam ortasına bu şekilde yerleştirerek arka kısımda şöyle içe doğru katlayarak buradan güzelce dikelim ve fiyonkumuz, şuradaki gerekli düzeltmeleri artık sizler yaparsınız ve fiyonkumuz hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elbisemizin parçaları hazır. Şimdi sıra geldi birleştirmeye. Elbisemizin etek ve roba kısmını el dikişi ile birbirine dikerek birleştireceğiz. Arkadaşlar, elbisemizde yaptığımız dikiş işlemlerini de tüm detaylarıyla birlikte anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar da çok sorulan ve merak edilen detaylar. Şimdi etek ve roba kısmını el dikişiyle birbirine birleştireceğiz. Bunu yaparken öncelikle etek ve robayı birbirine teyelleyerek hareket ederseniz daha muntazam bir dikiş elde etmiş olursunuz. Onun için ilk önce burası elbisemizin arka kısmı. Gördüğünüz gibi burada dikiş olan kısmı eteğimizin ve arkadaki düğmeli kısmı robamızın. Düğmenin olduğu tarafı yanlışlıkla arkadaşlar bazen öyle bir hataya da düşebiliyoruz. İlikli olan kısmı alta dikmek gibi bir hata yapmayalım. Düğmeli olan kısmı tam böyle ortasını şu dikişin olduğu yere getirerek buradan başlayarak bütün elbisemizin çapı boyunca terlemelerimizi yapalım ve dikişimize başlayalım. Tellerimi yaptıktan sonra şimdi dikişime başlıyorum arkadaşlar. Dikişimi hep aynı hizadan götürmeye çalışacağım. Şimdi şuradan bakarsak bakın birinci değil ikinci haroşa sırada. Ben bunun ilk ilmeğinden yani bu şeyi geçtikten sonra şu iki bandın üst üste geldiği kısmı en sona bıraktım. Oradan değil onun hemen yanından dikişime şurada başladım. Şimdi şurada bakın ikinci haroşamı görüyorsunuz. En sondaki haroşa bu ve onun yanındaki de şurada görünüyor. Şöyle göstereyim. Şuradan daha net mi görünüyor? Bakın. Bu en üstteki haroşemiz. Bu da haroşemiz. Bu da ortadaki, onun bir altındaki haroşemiz. Hep bunun aynı ilmeğine iğnemizi batırarak dikişimizi yapacağız ki muntazam bir görüntü elde edebilelim. Şurada bakın ilk ilmeğe ben iğnemi batırıp çıkardım. Şimdi aynı ilmeğin şurada bakın ilmekleri görebiliyoruz. 1, 2, 3, 4 bu şekilde ilerliyor. Hep aynı ilmeğe iğnemizle batarak dikişimizi yapıyoruz. Şöyle net görünmesini istiyorum. Şurada battım. Şimdi şuna batıyorum bakın.
Bu şekilde bütün ilmeklerimize batacağız. Dikişimizi bu şekilde tamamlayacağız. Evet, biraz yine detay istiyor bu dikiş işlemleri. Biraz dikkat istiyor, evet, ama neticede gerçekten güzel, muntazam bir görüntü istiyorsak bu detaylara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü her şey, bütün güzellik gerçekten de detaylarda saklı. Onun için bu şekilde ilmeklerimizi, bir sonraki ilmeğimizi burada takip ederek bütün örgümüzün dikişini bu şekilde tamamlıyoruz. Elbisemizin iç taraftan yaptığımız dikişini tamamladık. Şimdi ben bir dikiş daha gitmek istiyorum. Dış taraftan şu hizadan, şöyle şu tırtıkların olduğu hizadan bir dikiş daha yapmak istiyorum. Hem buradaki dikişin daha sağlam olup açılmaması anlamında, hem de daha da muntazam bir görüntü elde etmek için bu şekilde yapmayı ben tercih ediyorum. Yapmasanız da olur mu? Olabilir. Bu şekilde de duruşunda bir problem olmayacaktır. Ama ikinci bir dikiş buradan dış taraftan yürütmeniz hem daha sağlam hem de daha muntazam bir iş ortaya çıkarmanıza vesile olacaktır. Nasıl yapıyoruz derseniz, şimdi şuradaki düğmemi açayım. Düğmelerimi. Biraz ilikleri tabii. Elimizi buradan geçirdik. İpimiz bu kısımda. Şöyle hafif yakınlaştırıp detayını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ipim şu an burada. Şöyle uca doğru alayım şimdi onu. Şuraya batıracağın olduğu yere alıyorum. Şimdi şurada bakın, kumaşım bu şekilde, dikişi burada içeride kaldı. Robam bu şekilde onu, dikişini kapattı. Bu pıtırcığın ortasından bir tane batıyorum. Buradan batıyorum. Ve bir sonraki pıtırcığın ortasından çıkıyorum. Buradaki pıtırcığımın ortasından yine şuradan batıyorum. Bir sonrakinin ortasından çıkıyorum şuradan. Biraz kumaşı zorladı. Alt tarafta kumaşta dikişin olduğu kısım olduğu için kumaşı çıkarırken biraz zorlanabiliyoruz. Baştan çıkarırken iğnemizi. Bu normal. Bu şekilde tek tek pıtırcıklarımdan iğne ile geçerek daha muntazam ve daha sağlam bir bel kısmında dikiş elde etmiş oluyoruz. Beden dikişimizi tamamladıktan sonra son bir detay olarak fiyonkumuzu da arkaya tam bu hizaya dikip elbisemizi tamamlamış olalım arkadaşlar. Yıldız çiçeği robo modelli elbisemizi dilerim sizler de benimle birlikte keyifle ördünüz. Elbisemizin önden görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Arkadan görünüşü bu şekilde.
Gerçekten çok zarif, çok tatlı, küçük hanımlar için rengarenk örüp giydirebileceğiniz çok güzel bir model oldu. Yıldız çiçeği elbisemin farklı yaşlara göre düzenlemelerini, ölçülerini ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen takipte kalın. Benimle birlikte örmek, farklı örgü tasarımlarımı görmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.